Burada uzun zamandır şu düşüş sürecini takip ediyorduk. Burada satışların bir önceki dibe ulaşmadan alıcılarla karşılaşması, şu son talepten daha zayıf bir arzın geldiğini ve alıcıların burada hala güçlü olduğunu, bir önceki dibe ulaşamadan alıma geçtiklerini gösterecek ve dolayısıyla yukarıda 34.86-34.42 direncinin de kırıldığı bir süreci takip ederiz diye bir beklenti içindeydik. Ancak ne yazık ki buradaki satışlar bir önceki dibe kadar ulaşmış durumda. Dolayısıyla burada bir talep arz dengelenmesi oluştu. Bu nedenden dolayı da artık buradan gelen alımların yukarıda 34.86-34.42 bölgesinde satıcılarla karşılaşma ihtimali güçlenmiş oldu. Tabii şimdi önümüzdeki günlerde eğer burada bir yükseliş gelecek olursa karşılaşacağım ilk soruyu bugünden cevaplamış olayım. Burada bir omuz baş, omuz formasyonu oluşur mu sorusunu çok duyacağız. Şimdi bu tür formasyonların oluşması için bazı şartlar ararız. Bu şartlardan en önemlisi de şu oluşan sol omuz ve olası baş tepelerinin RSI'da negatif uyumsuzluğu gösteriyor olması lazım. Yani ne demek istiyorum? Şu sol omuzu oluşturan RSI tepesinin başı oluşturan RSI tepesinin üstünde oluşması gerekirdi. Yani burada bir negatif uyumsuzluk olmalıydı. Ancak RSI'ye baktığımızda şu an için bu tarz bir hareket görmüyoruz. Dolayısıyla burada omuz baş omuz formasyonu yerine bir çift tepe formasyonunun oluşma ihtimali daha güçlü. Dolayısıyla buradan gelen alımlar bakın aşağıda 30-19-29-70 desteği korunduğu sürece bu şartı unutmayalım. 30-19-29-70 desteği korunduğu sürece ana beklentimiz bir önceki tepeye ulaşan yükselişlerin gelmesi olacaktır. Ancak bu süreç içerisinde de gene temkinli olmaya devam edeceğiz. 31-23 kırılması gereken ilk direnç bölgemizdir. Bu bölge kırıldığı takdirde burada bir tepki sürecinin başladığını söyleyebiliriz ve bu da minimum 31.89 maksimum 33 dolara kadar bir tepki olarak görülecektir. Dolayısıyla buradaki bu tepki sürecindeki olası dirençlerimizde talebin arza dönüp dönmediğini kontrol etmemiz gerekir. 33 dolar kırıldıktan sonra da zaten 34.80'lere doğru hareketin devamı beklenir. Ancak 33.80'de gene bir ara direnç bölgemiz olduğunu da unutmayalım. 30-19-29-70 uzun vadeliler için önemli bir destek bölgesi olmaya devam ediyor. Buradan düşük zaman dilimlerine dönecek olursak bakın şurada 32-16'lardan başlayan düşüş sürecini öncelikle bir analizini yapmamız gerekir. Aşağıda 30-18'lerde sonlandıktan sonra bir tepki sürecini başlattı. Ne zaman 30-64'lerin üstüne attığında. Burada aynı zamanda bakın dipte bir ters omuz baş omuz formasyonu da oluşmuş durumda. Hatırlarsanız yüksek zaman dilimlerinde bir omuz baş omuz oluşur mu dediğimizde RSI'de uyumsuzluk bekleriz demiştik. Tam da bunun örneğini görüyoruz. Şu omuz ve başa baktığımızda RSI'de bu sefer bir dipte pozitif uyumsuzluk olduğunu da gördük. Dolayısıyla şu direncin kırılmasıyla birlikte 30.78'in geçilmesiyle birlikte burada şu formasyonun aktif olduğunu artık söyleyebiliyoruz. Ancak şu an içinde aşağıda 30.50 kritik olacak. 30.50 desteği korunduğu sürece burada ilk hedefimiz 31.43, 31.32 olacaktır. Şu düşüşün %61.8 yani maksimum tepki sınırı. Bu bölge geçilecek olursa da bir ara direnç olarak 31.72'leri takip ediyor olsak da ana beklentimiz tekrar 32.16'lara doğru yükselişin devamı olacaktır. Bu tarz bir hareket gelecek olursa bu bölgede oluşan fiyat hareketlerine göre analizlerimizi güncellemeye devam edeceğiz. Bu arada tabii şu uyarıyı da yapayım. Bu tarz bir yükseliş sonrasında tekrar satışlarla karşılaşabiliriz ve bu tarz bir satış gelecek olursa özellikle Amerika saatlerine burada çok dikkat edeceğiz. Saat 4'ten sonra burada gelebilecek olası satışlar bir çift dip yapmak isteyebilir. Yani evet burada bir ters omuz baş omuz formasyonu olasılığımız var ancak burada tekrar satışlar gelip bir çift dibe yönelmeyeceğinin de garantisi yok. O yüzden temkinli hareket etmek lazım. Onun için de aslında şu yükselişi takip edeceğiz. Bu yükselişin düzeltmesinin başladığını söyleyebilmemiz için şu anda aşağıda 30.84'ü takip ediyor olacağız.